Arkadaşlar merhaba. Bugün uzun süredir avlumuzda olan hayvan gübrelerini topladık ve onu asistan kepçeyle yükleyerek tekrar bir yığın oluşturacağız yanması için. Alanımız oldukça dar. Yaklaşık 50 metrekarede bir yükleme yapmaya çalışıyoruz. Bu bizim işimizi bayağı zorluyor. Kullandığımız araçlar New Holland TD75 traktörümüze bağlı asistan kepçemiz. Traktörümüz 2021 model. Taşımayı yaptığımız traktör ise 1969 model Massey Ferguson 165'lik yuvarlak arka powerli. Buzağlarla birlikte ağrımızda yaklaşık 25 büyükbaş var. Belli periyotlarla temizleyerek buradaki gübreyi kaldırıyoruz. Bahçemizin yakınlarında bir yere yığın yapıyoruz. Doğal olması sebebiyle penni gübreler gibi toprağı çok çabuk kirletmiyor. pH'ını bozmuyor. Tabii her doğal şey zararsızdır diyemeyiz. Belli bir sistematik içerisinde kullanmak gerekiyor bu ürünleri. Yakmaya, attığımız miktara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yan etkilerine tedbir almamız gerekiyor. Birazdan sayacağım. Bunun yanı sıra çiftçilikte maliyetler artık çok fazlalaştı. Özellikle gübre maliyetleri çok arttı. Hayvancılık yaparak aslında gübre maliyetlerini de düşürmüş oluyoruz. Aslında her şeyin çözümü doğada var. Bunu da en iyi biz çiftçiler biliriz. Ama insanoğlu, günümüzün tarım konjektürü bizi daha fazla üretim yapmaya mecbur bırakıyor. Gübre kullanmaya, ilaç kullanmaya mecbur bırakıyor. Tabii bu çok derin bir konu. Girdiğimiz zaman çıkamayız. Hepimiz neden şikayet ediyoruz? Yeni tohumlar çıktı. Bu tohumlara da özel ilaçlar çıktı. Sıfır tohum kullanmazsak ürün alamıyoruz gibi, yani bu konu çok uzar ama biz gene konumuza dönelim. Videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi hem toplamadan bahsedeceğim. Kısaca bu toplama anının görüntülerini size sunacağım. Ardından da hayvan gübresi ile ilgili teknik detaylar vereceğim. Hayvan gübresi nasıl kullanılır? İnek gübrelerimizi nasıl kullanıyoruz? Bahçede nasıl kullanmalıyız? Bitkide nasıl kullanmalıyız? Bitki için besin değerleri nedir? Faydaları, zararları nedir? Şimdi onlardan bahsedeceğim size. İnek gübresi tarımda soğuk gübre sınıfına girer. Tavuk veya at gübresine göre daha yavaş ayrışır. Bu da onu toprağın yapısını iyileştirmek için mükemmel bir seçenek haline getirir. Ancak yanmamış olarak kullanılması bitki için ciddi riskler taşır. Taze gübrenin tarlaya atılması yabancı ot tohumlarının yayılmasına, böceklenmeye, özellikle danaburnu dediğimiz manas kurdu veya haziran böceği larvası olarak da geçer. Bunların oldukça yoğun bir şekilde tarlada bulunmasına sebep olur. Ayrıca içerdiği asitler yüzünden de bitki köklerinin yanmasına neden olur. Gübrenin yanması dediğimiz olay aslında fermente olmasıdır. Bu nasıl yapılır peki? Doğal yığın halinde en az 6 ay, ideal olarak da 1 sene bekletilmesi gerekir. Gübrenin suyunu süzebileceği bir ortamda 1,5-2 metrelik yığınlar haline getirerek fermentasyona başlayabiliriz. Güneş altında bu fermentasyon daha da hızlanacaktır. Fermentasyon sırasında yağınımızın sıcaklığı 60-70 dereceye kadar çıkabilir. Zaten yanma kelimesi de biraz bundan geliyor. Bu sıcaklık içindeki zararlı böcek larvalarını ve yabancı ot tohumlarını yakar. İnek gübresi besin değeri açısından tavuk gübresinden daha düşüktür. Ancak organik madde humus açısından çok daha zengindir. Hayvanın beslenmesine göre değişmekle birlikte ortalama değerler şöyledir. Azot binde 5 ila 6 arasında ve yeşil aksam ve yaprak gelişimine faydası vardır. Fosfor binde 1 ila binde 2 arasında kök gelişimi ve çiçeklenmeye faydası olur. Potasyum binde 5 ila binde 6 arasında meyve kalitesini ve hastalık direncini artırır. Organik madde ise %15 ila %25 arasındadır. Toprak yapısını düzenler, su tutar. Yani humuslu bir ortam oluşturur toprakta. Peki bunu nasıl kullanacağız?
Ekimden ve dikimden 1-2 ay önce toprağa serpilip buluk veya çapa makinesiyle toprağın 15 ila 20 santim altına karıştırılmalıdır. Gübre toprak yüzeyinde bırakılırsa güneşin etkisiyle azotunu kaybeder. Dekara ortalama 2-3 ton önerilir. Toprak çok fakirse 4 tona kadar çıkarılabilir. Meyve ağaçlarında ağaçların taç iz düşümüne, dalların bittiği yerdeki daireye serilip toprağa gömülmelidir. Gövdeye temas ettirilmemelidir. Ayrıca yanmış bir gübreyi çuvala koyup su dolu varilde bir hafta bekletilip elde edilen koyu renkli su sulama suyuyla birlikte bitkilere verilebilir. Bu bitki besininin daha hızlı almasını sağlar. Fayda ve zararlarını karşılaştıracak olursak, kirli toprakları gevşetir, kumlu topraklarınsa su tutma kapasitesini artırır. Sünger gibi suyu tuttuğu için sulama ihtiyacını azaltır. Topraktaki yararlı bakterileri ve solucan faaliyetlerini artırır. Besinleri yavaş yavaş verdiği için bitkiyi sezon boyunca besler. Yani diğer fenli gübreler gibi fazla atarsanız yanma olayı bunda daha azdır. Tabii gene de dikkatli kullanmak gerekir. Fenli gübrelerde bu durum daha can yakıcı olabilir. Zararları, riskleri ise şöyledir hayvan gübresinin. Aşırı kullanımda toprakta tuz birikimine neden olabilir. İyi yanmamışsa tarlayı yabancı ot basmasına sebep olabilir. Taze atılırsa dana burnu veya kadı lokması gibi kök kesen zararları kendisine çeker. Kadı lokmasının en sevdiği ortamlardan bir tanesi de hayvan gübresi atılmış topraklardır. Çünkü yumuşaktır. Yumuşadığı için de daha rahat hareket eder. Köke daha çabuk ilerler. Taze gübredeki yüksek asit ve amonyak bitki köklerini yakar. Fermantasyon dediğimiz şey aslında amonyak parçalanmasıdır. Amonyak önce nitrite, sonra nitrata döner. Faydalı olan nitrattır. Nitrit ve amonyak ise zehirli bir maddedir. Taze gübredeki yüksek asit ve amonyak bitki köklerini bu sebeple yakar. Atmak için hazır olduğunu anlamanız için rengi siyah dönmüş, toprak gibi kokan ve ufalanan gübre kullanımı hazırdır. Teşekkür eder. Bereketli seneler dileriz.